Merhaba değerli izleyiciler. Bu serimizde zaman yolculuğunun pratik olasılıklarını mühendislik açısından değerlendirecek ve zamansal sürekliliği aşma fikrinin ardındaki bilimsel temellere ilişkin derinlemesine tartışmalar sunacağız. Zaman makinelerinin teorik temellerini ve pratik hususlarını keşfetmek için çok çeşitli perspektifleri bir araya getirip fiziğin temel prensiplerinden mühendisliğin hassas temellerine, zaman yolculuğuna yönelik çok yönlü yaklaşımları anlamanın kapısını aralayacağız. İlk konumuz Casimir etkisiyle kurt deliklerinin stabilizasyonudur. Adını 1948 yılında Hollandalı fizikçi Hendrik Casimir'den alan Casimir etkisi, elektromanyetik alanın kuantize edilmiş doğasından dolayı ortaya çıkan kuantum mekaniksel bir olgudur. Bu etki en belirgin şekilde vakumda birkaç mikrometre arayla yerleştirilen iki yüksüz, nötr metal plaka arasında gözlemlenir. Casimir etkisi gerçek parçacıkların ve elektromanyetik alanların yokluğundan dolayı klasik olarak hiçbir kuvvet uygulanmaması beklenen bir ortamda ölçülebilir bir kuvvet gösterme yeteneğidir. Klasik tahminlerden bu farklılık kuantum mekaniğinin sezgisel olmayan doğasının ve bunun vakum durumu anlayışımız üzerindeki derin etkilerin altını çiziyor. Klasik alan teorisini, özel göreliliği ve kuantum mekaniğini birleştiren teorik çerçeve olan kuantum alan teorisi, Casimir etkisinin anlaşılmasının temelini oluşturmaktadır. Kuantum alan teorisi, elektromanyetik alan da dahil olmak üzere tüm alanların uzaydaki her noktada kuantize edildiğini öne sürüyor. Bu kuantizasyonun bir sonucu olarak boşlukta bile sürekli olarak titreşen ve yok olan sanal parçacıklar bulunur. Bu sanal parçacıklar kuantum mekaniksel bir fiziksel sistemin sahip olabileceği mümkün olan en düşük enerji olan boşluğun sıfır noktası enerjisine katkıda bulunmaktadır. Klasik fiziksel sistemlerden farklı olarak kuantum sistemleri sıfır enerjiye sahip olamaz. Bu da kuantum boşluğunun kendine özgü özelliklerine yol açar. Casimir etkisi bu sıfır noktası denilen enerjinin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkar. İki plaka bir boşlukta birbirine yakın yerleştirildiğinde plakalar arasındaki elektromanyetik alan modlarına uygulanan sınır koşulları dışarıdaki sınırsız vakumla karşılaştırıldığında izin verilen enerjilerin spektrumunu değiştirir. Spesifik olarak sanal parçacıkların dalga fonksiyonlarının yalnızca belirli dalga boyları plakalar arasında sığar ve bu da iç ve dış bölgeler arasındaki enerji yoğunluğunda bir farka yol açar. Bu enerji farklılığı plakaların malzemeleri veya geometrik düzenlemeleri gibi spesifik konfigürasyonlara bağlı olarak oluşan basınç kuvvetinin plakaları bir araya getirmesi veya birbirinden ayırması şeklinde tezahür eder. İşte bu sebeple Casimir etkisiyle negatif kütle enerjisi ve solucan deliği stabilizasyonu gibi olaylar arasında bağlantılar vardır. Teorik fiziğin daha geniş bağlamında kuantum vakum dalgalanmalarının uzay zaman geometrisi ve egzotik madde üzerindeki etkilerini araştırmak bu bağlamda oldukça önemlidir. Casimir etkisinin belirli yorumlarında öngörüldüğü gibi negatif enerji yoğunluklarının solucan deliklerini, ki bunlar uzay zamanda ışıktan daha hızlı yolculuğa izin veren varsayımsal tünellerdir, stabilize edeceği fikri kuantum yerçekimi kapsamında ilgi çekici olmaktadır. Ancak bu mevcut deneysel kanıtlardan çok teorik olasılıklara dayanan spekülatif bir girişim olmaya devam ediyor. Pratik uygulamalar alanında ise Casimir etkisi mikro ve nanoteknoloji alanlarında önem taşımaktadır. Casimir kuvvetini ölçme ve kontrol etme yeteneğinin kuantum mekaniksel etkilerin önemli hale geldiği nano ölçekli mekanik sistemlerin tasarımı üzerinde etkileri vardır. Dolayısıyla bu bağlamda Casimir kuvvetini anlamak, mikroelektromekanik sistemlerin davranışını etkileyebilecek ve potansiyel olarak kuantum mekanik kuvvetlerden yararlanan yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açacak ve bu ölçeklerdeki kuvvetlerin doğru şekilde modellenmesini sağlayacaktır. Casimir etkisi kuantum mekaniği ile alan teorisi arasındaki zengin etkileşimi örneklendirerek boşluğun temel doğasına, sanal parçacıkların rolüne ve alanların sınır koşullarına dair içgörüler sunar. Kuantum alan teorisi aracılığıyla açıklandığı şekliyle Casimir etkisi, vakumun kuantum mekaniksel özelliklerinin mükemmel bir tezahürüdür. Burada vakum enerjisi kavramını doğru tanımlamak ve iyi bir şekilde anlamak gereklidir. Kuantum alan teorisinde tüm temel alanların uzayın her noktasında kuantize edildiği fikri, Casimir etkisi de dahil olmak üzere boşluk fenomenine ilişkin anlayışımız üzerinde derin temel oluşturur. Bu nicemleme
uzay zamanın evreni yöneten temel etkileşimlere yanıt olarak salınan etkileşimli parçacıklara ve yaylara benzer şekilde modellenebileceğini öne sürüyor. Bu alanların yoğunluğu parçacıkların denge konumlarından yer değiştirmelerine bağlı olarak dalgalanır. Bu alanların içindeki salınımlar doğalarına uygun dalga denklemlerine göre yayılır. Kuantum alan teorisindeki ikinci kuantizasyon işlemi uzaydaki tüm noktalardaki her parçacık yay kombinasyonlarıyla ilişkili alanın kuantizasyonunu gerektirir. Bu modelleme uzaydaki her noktanın kuantum harmonik osilatörlerin doldurduğu basit bir harmonik osilatör gibi davrandığı ve görünüşte uzayda bile zengin, karmaşık bir yapıya yol açtığı anlamına gelir. Bu alanların uyarılması, spin, polarizasyon ve enerji de dahil olmak üzere tüm potansiyel parçacıkların özelliklerini kapsayan ve boş olmaktan çok uzak bir kavram olan vakumun kendisiyle birlikte temel parçacıkların ortaya çıkmasına neden olur. Bu nitelikler ortalama olarak vakum içinde birbirini iptal eder veya normalleştirir ve hassas bir kuantum mekaniksel dengeyi korur. Mümkün olan en düşük enerji seviyesini temsil eden basit bir harmonik osilatörün kuantizasyon enerjisi, uzaydaki tüm olası osilatörleri hesaba katacak şekilde genişletildiğinde sonsuzluk değeri veren bir formül aracılığıyla hesaplanır. Kuantum boşluğundaki sonsuz enerjinin bu bariz paradoksu yeniden normalleştirme teorisini gerektirmektedir. Yeniden normalleştirme bu sonsuzlukları ele alan matematiksel ve kavramsal bir araç olarak hizmet eder ve sonlu fiziksel olarak anlamlı niceliklerin hesaplanmasına olanak tanır. Casimir etkisinin kendisi bu kuantum gerçekliğinin doğrudan bir sonucudur. Boşluktaki iki nötr plaka arasında gözlemlenen kuvvet, plakaların sınırları içindeki ve dışındaki diferansiyel kuantum dalgalanmalarından kaynaklanır. Bu kuvvet her ne kadar zayıf ve kesin koşullar altında yalnızca mikrometre ölçeklerinde gözlemlenebilir olsa da boşluğun sıfır olmayan doğasını ve sanal parçacıkların ve kuantum dalgalanmalarının somut etkisini vurguluyor. Özetle Casimir etkisi kuantum alan teorisinin boşluğun sürekli olarak dalgalanan ve gözlemlenebilir fiziksel olgulara yol açan sanal parçacıklar ve alanlardan oluşan bir deniz olduğu yönündeki iddiasının derin sonuçlarını örneklendirmektedir. Uzay zamanın kuantum yapısına ilişkin bu anlayış yalnızca evrene ilişkin temel anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda nano ölçekte kuantum mekaniksel etkilerden yararlanan gelecekteki teknolojik yeniliklerin de yolunu açıyor. Teorik çerçevede bu durumu değerlendirecek olursak, Casimir etkisinin matematiksel modellemesini yapmak ve detaylandırmak için kuantum alan teorisi ve elektromanyetizma ilkelerine dayanan ayrıntılı bir analiz gerekecektir. Temel bir kuantum fenomeni olan Casimir etkisi iki yüksüz paralel metal plak arasında gerçekleşir ve vakumdaki elektromanyetik alanın kuantizasyonu nedeniyle ortaya çıkar. Casimir etkisi metal plakaların sınır koşullarının uygulanması nedeniyle elektromanyetik alanın enerjisinin vakum beklenti değerindeki değişiklik olarak algılanabilir. Gerçek parçacıkların yokluğunda kuantum alan teorisinin boşluğu boş değil, elektromanyetik alan da dahil olmak üzere alanların dalgalanmalarıyla doludur. Bu dalgalanmalar anlık olarak ortaya çıkan ve yok olan sanal foton çiftlerinin oluşmasına neden olur. Plakalar tarafından uygulanan sınır koşulları bu dalgalanmaların modlarını değiştirerek plakalar arasında net bir kuvvete yol açar. Elektromanyetik alanların taşıyıcısı olan fotonların enerjileri şu formülle hesaplanır. E eşittir h bölü 2 pi çarpı omega. Bir kavite içinde veya plakalar arasında elektromanyetik alanın toplam enerjisi tüm olası duran dalga modlarının enerjilerinin toplamı ile verilir. Matematiksel olarak enerjinin beklenen değeri şekildeki gibi ifade edilir. Bir P noktasında kavitelerin duvarlarındaki Fp kuvveti vakum enerjisindeki bir değişiklikten dolayı oluşur ve beklenen değerin çok düşük bir ds deformasyonuna göre varyasyonundan türetilebilir ve şekildeki gibi verilir. Paralel plakalar için plakaların X-Y düzlemine yattığı varsayıldığında duran dalga çözümleri de şu şekilde temsil edilebilir. Buradan dalga enerjilerinin türetilmesi ve vakum enerjilerinin hesaplanması formülasyonlarına da değinmek gerekmektedir. Türetilen formüller kuantum elektrodinamiği ve kuantum alan teorisinin ilkelerine uygundur. Bu etki yalnızca teorik bir öngörü olarak değil,
aynı zamanda deneysel olarak da doğrulanmıştır. Casimir etkisinin matematiksel modeli kuantum alan teorisiyle makroskopik sınır koşulları arasındaki etkileşimi zarif bir şekilde göstererek boşluğun kendine özgü özelliklerinden kaynaklanan gözlemlenebilir fiziksel kuvvetlere yol açar. Kuantum alan teorisinde ortaya çıkan farklı toplamları anlamlandırmak için gerekli olan bir düzenlileştirme tekniği kullanılır. Bu sayede Casimir etkisinin matematiksel formülasyonlarının ana hatları oluşturulur. Bu düzenlileştirme tekniği analitik devam olarak bilinen bir süreçtir. Başlangıç noktası plakalar arasındaki birim alan başına enerjinin beklenen değeri ifadesidir. Ve bu ifade integral ve toplam ile verilir. Şekilde görülen hesaplamalar devam ettirildiğinde son düzenlenmiş ve analitik olarak devam ettirilmiş ifade ES bölü A eşitliği şekilde görüldüğü gibidir. Bu denklem plakalar arasındaki farklı modları hesaba katan n üzerinden bir toplam içerir ve hala ıraksaktır. Ancak zeta fonksiyonu düzenlemesi kullanılarak bu toplam sonlu hale getirilebilir. Riemann zeta fonksiyonu gerçek parçası birden büyük olan karmaşık sayılar için tanımlanır ve s eşittir 1 dışında diğer değerlere analitik olarak devam ettirilebilir. Burada basit bir kutup vardır. Düzenleme toplam zeta fonksiyonu terimlerinde ifade edilerek yapılır ve burada s sıfıra yaklaşırken sonlu bir değere ve böylece birim alan başına enerji için sonlu bir enerji değerine yol açar. Tam düzenleme ve analitik devam süreci karmaşıktır ve gamma işlevi ile Riemann zeta işlevi gibi özel işlevlerin özelliklerinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte genel metodoloji karmaşık analizin standart teknikleri kullanılarak integralin ve toplamın değerlendirilmesini içerir. Bundan sonra limit fiziksel olarak anlamlı bir sonuç elde etmek için alınır. Sonuçta Casimir etkisi negatif olup enerji anlamında plakalar arasında çekici bir kuvvete yol açar. Bu da kuantum alan teorisinin en iyi tahminlerinden biridir ve deneysel olarak da doğrulanmıştır. Riemann zeta fonksiyonunu kullanarak birim alan başına Casimir enerjisi hesaplanır ve ardından birim alan başına kuvvet türetilir. Şimdi de sürecin adım adım incelemesini yapalım. Birinci aşamada birim alan başına Casimir enerjisini türettik. Daha sonra bunun zeta fonksiyonunun değerini bulduk ve üçüncü olarak birim alan başına enerji için basitleştirilmiş bir ifade oluşturduk. Dördüncü aşamada birim alan başına Casimir kuvvetini elde ettik. Bu da Fc bölü A olmaktadır. Plakalar arasındaki A ayrılığına göre birim alan başına enerjinin türevi alınarak hesaplanır. Ve son olarak da kuvvetin işareti ve etkisini değerlendireceğiz. Kuvvetin negatif işareti çekici olduğunu gösterir. Plakalar Casimir kuvveti tarafından birbirine çekilmektedir. Ve bu kuvvet klasik bir benzeri olmayan tamamen kuantum mekaniksel bir etki olmaktadır. Bu ifade aslında plakalar arasındaki boşluktaki elektromanyetik alanın sıfır noktası dalgalanmalarına dayanan kuantum mekaniksel bir kuvvetin kaynağıdır. Casimir etkisi kuantum boşluk dalgalanmalarının fiziksel gerçekliğini güzel bir şekilde göstermektedir. Bu sadece önemli bir teorik tahmin olmakta kalmıyor. Aynı zamanda nanoteknoloji içinde pratik çıkarımlara sahip ve mühendislik mikroskopik cihazlarında ölçülebilen ve kullanılabilen temel bir kuantum mekaniksel kuvvet sağlamaktadır. Şimdi de Casimir etkisinin hesaplanmasındaki temel faktörleri değerlendirelim. Klasik Casimir etkisi hesaplaması mükemmel iletkenleri varsayar ve herhangi bir malzeme özelliğini ihmal eder. Ancak kısa mesafelerde bu varsayımlar artık geçerli değildir ve tam bir analiz malzemelerin sonlu iletkenliğini, malzemelerin karmaşık dielektrik fonksiyonlarını, yüzey pürüzlülüğünü ve plakaların paralel olmayan hizalanması gibi potansiyel geometrik etkileri de içermelidir. Gerçek malzemeler arasındaki Casimir kuvveti hesaplanırken şu faktörler dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki sonlu iletkenliktir. Sonlu iletkenlik Casimir kuvvetini değiştirir. Çünkü elektromanyetik dalgaların malzemeye nüfuz etme derinliği sonludur. Malzemelerin elektromanyetik alanının frekansına bağlı olan karmaşık dielektrik fonksiyon türetilir. İkincisi olarak karmaşık dielektrik fonksiyon malzemenin elektromanyetik alanının enerjisini hem depolama hem de dağıtma yeteneğini dikkate alır.
Üçüncü faktör sayısal hesaplamalardır. Sonlu iletkenliğin ve karmaşık dielektrik fonksiyonlarının getirdiği bu karmaşıklık nedeniyle analitik çözümler zorlaşır ve sayısal yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu tür hesaplamalar genellikle Casimir etkisinin gerçek malzemeler için genelleştirilmiş Lifshitz teorisinin çözülmesini içerir. Dördüncü olarak da yüzey pürüzlülüğü önemli bir faktör olmaktadır. İdealleştirilmiş durum, gerçek malzemeler için geçerli olmayan mükemmel pürüzsüz yüzeyleri varsayar. Yüzey pürüzlülüğü özellikle pürüzsüzlükten herhangi bir sapmanın nesneler arasındaki ayrımla karşılaştırılabilir hale geldiği daha kısa mesafelerde Casimir kuvvetini önemli ölçüde etkileyebilir. Son faktör de geometrik etkilerdir. Casimir etkisi aynı zamanda etkileşimli yüzeylerin geometrisine de bağlıdır. En basit durum iki paralel plakanın durumudur. Ancak bir plakanın diğerine göre eğilmesi, yani sınır tabakalarının paralellik açısı gibi bundan herhangi bir sapma ek karmaşıklık getirir. Bu tür geometrik etkiler tipik olarak sayısal yöntemlerle ele alınır ve tahmin edilen kuvvetlerde hem niceliksel hem de niteliksel değişikliklere yol açabilir. Pratikte bu faktörler herhangi bir gerçekçi kurulum için Casimir kuvvetinin hesaplanmasını oldukça karmaşık hale getirir. Örneğin yakınlık kuvveti yaklaşımı genellikle düzlemsel olmayan geometriler için kullanılır. Ancak geçerliliği sınırlıdır. Casimir kuvvetinin deneysel ölçümlerini teorik tahminleri yüksek hassasiyetle eşleştirmek için bu karmaşıklıkların hesaba katılması gerekir. Teorik modeller ile deneysel sonuçlar arasındaki etkileşim, mikro ve nano ölçekli sistemlerdeki kuantum dalgalanmalarına ve elektromanyetik kuvvetlere ilişkin anlayışımızı geliştirmektedir. Şimdi de vakum enerjisini mekanik enerji olarak ifade etmenin teorik temellerine bakalım. Bu kuantum mekaniği çerçevesinde Casimir etkisi gibi kuantum alan olaylarını ve bunun atomik ve moleküler etkileşimler üzerindeki daha geniş sonuçlarını anlamanın merkezinde yer alan kavramsal bir durumdur. Kuantum alan teorisinde Casimir etkisi gerçekten de fonksiyonel integraller kullanılarak hesaplanabilir. Bu yöntem eylemlerine göre ağırlıklandırılan tüm olası konfigürasyonların entegrasyonlarını içeren aslında karmaşık ve hesaplama açısından yoğun bir yöntemdir. Vakum enerjisi geleneksel olarak duran dalga modlarının enerjilerin toplamı olarak hesaplanır. Bu da titreşen bir telin harmonik bileşenlerinin dikkate alınmasına benzer. Biçimsel olarak bu enerji bu modlar için Hamiltonian'ın öz değerlerinin toplamına karşılık gelir. Buradaki Hamiltonian operatörü söz konusu kuantum alanlarının hem kinetik hem de potansiyel enerjilerini kapsayan sistemin toplam enerji operatörünü temsil eder. Makroskopik düzeyde Casimir etkisine benzer etkiye göz atacak olursak burada Van der Waals kuvvetleri devreye girer ve kuantum etkilerinin makroskopik bir tezahürü olarak görülebilir. Van der Waals kuvvetleri atom ve moleküllerdeki elektron bulutlarının birbirleriyle etkileşimi nedeniyle ortaya çıkar. Ve genellikle kimyasal bağlardan daha zayıf olsalar da burada moleküller arasında yapışmaya sebep olurlar. Örneğin bir kertenkelenin duvarlara tırmanma yeteneği ve biyolojik düzenin organizasyonu gibi olaylarda çok önemli rol oynamaktadırlar. Hamiltonian'i konfigürasyon uzayında atomların düzeninin bir fonksiyon olarak düşünmek, bir parçacık sisteminin potansiyel enerji manzarasının onların uzaysal konfigürasyonu tarafından şekillendirildiği fikrini kapsar. Kuantize edilmiş alan modları ile ilişkili sıfır noktası enerjisindeki değişiklikler bu konfigürasyondaki değişikliklere karşılık gelir. Atom ve moleküllerin değişen konfigürasyonlarıyla sıfır noktası enerjisindeki değişimler matematiksel olarak ifade edilirler ve nesneler arasındaki kuvvetler bu değişikliklerden elde edilebilir. Bu moleküler dinamik simülasyonları gibi yöntemlerde kullanılan temel bir prensiptir. Şimdi eleştiri ve tartışmalara değinecek olursak, soyut vakum enerjisi kavramı ile somut mekanik kuvvetler arasındaki boşluk bu Casimir etkisi kuvvetiyle zarif bir şekilde kapatılırken kuantum alan etkilerini klasik mekanik açısından tanımlamanın doğası gereği bir basitleştirme olduğunu belirtmek önemlidir. Hamilton özdeğer toplamının mekanik enerji formlarına çevrilmesi, kuantum gözlemlenebilirlerinin değişmeyen doğası ve alan kuantizasyonu, yeniden normalleştirme ve Casimir etkisine yol açan sınır koşullarının gerektirdiği karmaşıklar gözden kaçırılır. Buna ek olarak Van der Waals kuvvetleri arasında Casimir etkisiyle ortak bir kuantum mekaniksel köken paylaşılsa da bunlar tipik olarak Casimir etkisini destekleyen göreli kuantum alan teorisinden ziyade
göreceli olmayan kuantum mekaniği ve pertürbasyon teorisi çerçevesinde tanımlanır. Casimir etkisiyle solucan delikleri arasındaki bağlantı, kuantum alan teorisini genel görelilik ile birleştiren merak uyandırıcı bir konudur. Casimir etkisinin negatif enerji yoğunluğuna sahip bölgeler üretme yeteneği, uzay zamanın ışıktan daha hızlı yolculuğa ve uzay zamanda kısa yollara izin verebilecek varsayımsal özellikleri olan solucan deliklerini stabilize etmek için teorik bir yol sunar. Özellikle geçilebilir solucan delikleri olarak bilinenler bağlamında teorik fizik solucan deliğini açık tutmak için egzotik maddenin gerekliliğini varsayar. Egzotik madde negatif enerji yoğunluğuna ve negatif basınca sahip olmasıyla karakterize edilir. Einstein denklemlerinin bir çözümü olan Morris-Thorne metriği, bir solucan deliğinin ortalama sıfır enerji koşulunu ihlal eden bir madde biçimi tarafından desteklenmesi durumunda geçilebileceğini göstermektedir. Bu durum ışığın uzay zamanda hareket ederken yaşadığı enerji yoğunluğuyla ilgilidir. Ve bu enerji koşulunun ihlal edilmesi bazı bölgelerde enerji yoğunluğunun negatif olduğu anlamına gelir. Bu solucan delikleri bağlamında, aksi takdirde solucan deliği boğazını sıkıştıracak olan yerçekimsel çöküşü önleyebilir. Casimir etkisi negatif enerji yoğunluklarının tahmin edildiği ve gözlemlendiği birkaç olaydan biridir. Kuantum alan dalgalanmaları nedeniyle boşluğun içindeki çevredeki vakuma göre daha düşük bir sıfır noktası enerjisine sahip bir basınç farkı yaratan bir vakumdaki iki yüksüz iletken plaka arasında ortaya çıkar. Bu basınç farkı plakalar arasındaki negatif enerji yoğunluğu olarak yorumlanabilir. Ancak Casimir etkisi çok küçük ölçekte negatif enerji yoğunlukları üretir. Makroskopik bir solucan deliğini stabilize etmek için gerekenden azdır. Dahası negatif enerji plakalar arasında lokalizedir ve bir solucan deliğinin boğazını stabilize etmek için manipüle edilebilecek, kontrol edilebilecek veya taşınacak şekilde serbestçe mevcut değildir. Teorik olarak eğer bir solucan deliği negatif enerjiyle dengelenebilirse, ışıktan hızlı yolculuk olarak tanımlanan şeye olanak tanıyabilir. Geçilebilir bir solucan deliği uzay zamanda ışıktan daha hızlı hareket etmek yerine teorik olarak uzay zamandaki iki nokta arasındaki ışığın normal uzayda aynı mesafeyi kat etmesinden daha hızlı bir şekilde seyahat edilmesine izin verecektir. Bu da etkili bir kısa yoldur. Solucan deliği stabilizasyonu için Casimir etkisini kullanma fikri önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Casimir etkisi tarafından üretilen negatif enerji yoğunluklarının ölçekleri mikroskopik düzeydedir. Öte yandan geçilebilen bir solucan deliği makroskopik miktarlarda egzotik madde gerektirir. Casimir etkisi aynı zamanda doğası gereği bir kuantum olgusudur. Genel görelilik uzay zamanın büyük ölçekli yapısını yönetirken bu iki alanı birleştirmek teorik fiziğin en büyük zorluklarından biri olmayı sürdürüyor. Dahası Morris-Thorne metriğine göre bir solucan deliği için gereken egzotik madde yalnızca negatif enerji gerektirmekle kalmıyor. Aynı zamanda solucan deliğinin çökmesini önlemek ve güvenli geçişe izin vermek için belirli bir dağılıma ve dinamik özelliklere de sahip olmalıdır. Burada da karmaşık kontrol sistemlerinin bu mekanizma ile etkileşimi gereklidir. Egzotik maddenin solucan deliğini oluşturur oluşturmaz veya oluşmadan önce yok edebilecek vakumdan parçacıkların üretilmesi gibi kararsızlıklara ve kuantum etkilerine de yol açılabileceğine dair endişeler vardır. Özetle Casimir etkisi negatif enerji yoğunlukları potansiyeline olumlu bir bakış sağlarken bu etkinin solucan deliği stabilizasyonu için kullanılmasına yönelik atılım spekülatif ve teoriktir. Bu tür etkilerin gerçek solucan deliği yolculuğu için kullanılması ihtimali hala çok uzak bir ihtimaldir. Kuantum yerçekimi ve uzay zaman doğası hakkındaki anlayışımızda ilerlemeler gerektirmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.